Yeni bir Mac aldınız ya da sıfırdan kuruyorsanız yapmanız gereken ayarları bu videoda sizin için hazırladım. Daha temiz bir dock, daha düzenli bir Finder ve daha kullanışlı bir Spotlight. Hazırsanız dock'ı düzenlemeyle başlayalım. Kullanmayacağınız uygulamaların simgelerini üzerine tıklayıp masa üstüne sürükleyerek kaldırabilirsiniz. Dock'ın ekranda kapladığı alanı azaltmak için Command tuşuna basılı tutuyoruz ve yandaki çizgiye tıklayıp aşağı kaydırarak dock'ı küçültüyoruz. Böylece ekranda kullanabileceğimiz alanı arttırmış oluyoruz. Bir uygulamayı sarı butonla küçülttüğümüzde yanda durması yerine dock'ta uygulama simgesinin içerisine küçülmesi için dock'a sağ tıklayıp dock ayarlarına giriyoruz. Ayarlarda pencereleri uygulama simgesine küçült ayarını açıyoruz. Bu sayede uygulamaları küçülttüğümüzde dock'ta uygulama simgesine küçülüyor. Eğer uygulamaların bu küçülme animasyonunu sevmiyorsanız simge durumuna küçültülmüş pencere canlandırması ayarını cin efektiyle yerine ölçekleme efektiyle olarak ayarlayabilirsiniz. Ölçekleme efekti bu şekilde görünüyor. Animasyonu değiştirdik. Bir de açılış animasyonu var. Onu da kapatalım. Uygulamalar açıldığında zıplama efektini ayarlarda uygulamaların açılışını canlandırmayla göster ayarıyla kapatabilirsiniz. Ayrıca ben dock'ı animasyonla kullanıyorum. Bu özelliği açmak için üst tarafta büyütme ayarını sağ tarafa çekiyoruz. Bu sayede dock'taki uygulama simgelerinin üzerinde gezerken simgelerin büyüdüğünü göreceksiniz. Mac'te uygulama açtığınızda bunlar dock'ta sağ tarafta son açılan uygulamalar kısmında birikiyorlar. Bunu kullanmadığım için kapatıyorum ben. Dock ayarlarında önerilen ve son kullanılan uygulamaları dock'ta göster ayarını kapatıyoruz. Son uygulamalar bölümünü kapattık. Şimdi pencere davranışına geçelim. Bir uygulamanın penceresine çift tıklayarak uygulamanın penceresini büyütebilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız uygulamayı penceresinden tutup aşağı çektiğinizde pencere yine tam büyüklüğüyle gelir. Bunu engellemek için dock ayarlarında pencere başlık çubuğunu çift tıklama eylemi ayarını doldur olarak ayarlıyoruz. Bu sayede pencereyi aşağı çektiğinizde önceki boyutuna geri dönüyor. Pencereler için göstermek istediğim bir ayar daha var. Herhangi bir pencereyi sürükleyip ekranın kenarlarına değdirip bırakırsanız pencereyi döşeyebilirsiniz. Böylece ekranı bölerek çalışabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için buradaki 4 ayarı bu şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü ayar sayesinde pencereyi ekranın kenarlarına götürmeden Option tuşuna basılı durarak konumlandırabilirsiniz. Mission Control görünümüne gelelim. Varsayılan haliyle açtığınızda bu şekilde dağınık görünüyor. Bunu düzeltmek için ayarlara dönüyoruz ve ayarları yukarı kaydırıyoruz. Bu kısımda pencereleri uygulamaya göre grupla ayarını açıyoruz. Bu sayede uygulamaların birden fazla penceresi varsa bunlar farklı yerlerde durmak yerine iç içe duruyorlar. Bir pencereyi tutup ekranın üst tarafını hızlıca çarptırırsanız Mission Control görünümünün açılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer birden fazla masaüstüyle çalışmıyorsanız bunu kapatmak için ayarlarda Mission Control'e geçmek için pencereler ekranın en üstüne sürükle ayarını kapatabilirsiniz. Masa üstüne hızlıca geçmek ya da bir uygulamayı hızlıca açmak gibi eylemler için sıcak köşeler özelliğini kullanabilirsiniz. Özelliği kullanmak için sıcak köşeler butonuna tıklıyoruz. Örneğin ben hızlıca masa üstüne erişmek için sağ alt köşeye masaüstü eylemini atadım. Bu sayede mouse imlecini sağ alta getirdiğimde masaüstünü görüyorum. Aynı hareketi tekrar yaparak kaldığınız yere geri dönebilirsiniz. Sıcak köşeleri ayarladık. Sıradaki sorun menü çubuğu. Zamanla bir sürü simgeyle doluyor burası. Hem işletim sisteminin kendi simgeleri hem de üçüncü parti uygulama yükledikçe burası iyice karışıyor. Düzenlemek için ayarlardan menü çubuğu seçeneğine tıklıyoruz. Bu kısımda menü çubuğunda görünmesini istemediğimiz simgelerin işaretlerini kaldırıyoruz. Örneğin Spotlight simgesi zaten Command Space ile açılabildiği için bunun menü çubuğunda olmasına gerek yok. Pil yüzdesinin görünmesini istediğim için pil seçenekleri butonuna tıklıyorum ve yüzdeyi göster ayarını açıyorum. Ayrıca alt tarafta yüklediğiniz uygulamaları görebilirsiniz ve bu ayarları kapatarak uygulama simgelerinin menü çubuğunda görünür olmasını engelleyebilirsiniz. Trackpad ayarlarına geçelim. Sol tarafta izleme dörtgeni seçeneğine tıklıyoruz. Varsayılan haliyle trackpad'in hızını az bulduğum için buradan hızını arttırıyorum. Ayrıca alt tarafta tıklamak için dokunma ayarını göreceksiniz. Bu ayar açıkken tıklama yapmak için trackpad'e dokunmanız yeterli oluyor. Üst taraftan kaydırma ve büyütme sekmesine geçiyoruz. Mouse tekerleğini aşağı çektiğinizde sayfanın da aşağı kaymasını istiyorsanız doğal kaydırma ayarını kapatıyoruz. Ama bu ayarı kapattığımızda trackpad'deki kaydırma da bozuluyor. İki parmağımızla yukarı kaydırdığımızda sayfa aşağı kayıyor. İkisine farklı ayar yapmak için daha önce yayınladığım bu videoyu izleyebilirsiniz. Trackpad ile ilgili bir ayarım daha var. Bu ayarı yapabilmek için sol taraftan erişilebilirlik seçeneğine tıklıyoruz. Alt tarafta imleç denetimine giriyoruz. İzleme dörtgeni seçenekleri butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede önce sürüklemek için izleme dörtgenini kullan ayarını açıyoruz. Daha sonra sürükleme stil ayarını 3 parmakla sürükleme olarak ayarlıyoruz. Bu sayede trackpad kullanıyorken pencereleri üst çerçevesinden tutup 3 parmağınızla hareket ettirebilirsiniz. Trackpad ayarları bu kadar. Şimdi Finder ayarlarına gelelim ve kenar çubuğuyla başlayalım. Varsayılan haliyle çok kalabalık görünüyor gördüğünüz gibi. Burayı düzenlemek için sol üst taraftan Finder seçeneğine tıklıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede üst taraftan kenar çubuğu sekmesine geçiyoruz.
Kenar çubuğunda görünmesini istemediğimiz öğeleri alt taraftan kapatıyoruz. Örneğin son kullanılanlar, paylaşılan, filmler, müzik, resimler, AirDrop, kullanmadığınız ne kadar öğe varsa hepsini kaldırıyoruz. Eğer sık kullandığınız ve sürekli erişmeniz gereken klasörler varsa bunları tutup kenar çubuğuna yerleştirebilirsiniz. Şimdi klasörlerin görünümüne gelelim. Görünümü üst tarafta bu butona tıklayarak değiştiriyoruz. Ben liste görünümünü tercih ediyorum ama bu haliyle bırakmıyorum. Üst taraftan görüntü menüsünü açıyoruz. Açılan menüde yol çubuğunu göster seçeneğine tıklıyoruz. Bu sayede içerisinde bulunduğunuz klasörün yolunu görebilir ve üzerine tıklayarak geri gidebilirsiniz. Bunu yapmanın bir diğer yolu da sol üstte klasörün adına sağ tıklamak. Açılan menüde klasörün bulunduğu konumdan istediğiniz yere gidebilirsiniz. Eğer klasörün içerisinde kaç öğe bulunduğunu ve Mac'inizde ne kadar yer kaldığını öğrenmek isterseniz yine görüntü menüsünden durum çubuğunu göster ayarını etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede Finder penceresinin alt tarafına böyle bir çubuk ekleniyor. Klasörlerin üst tarafına yani araç çubuğuna gelelim. Burayı özelleştirmek için sağ tıklayıp araç çubuğunu özelleştir seçeneğini seçiyoruz. Bu görünümdeyken istemediğiniz simgeleri tutup pencerenin dışına bırakabilirsiniz. Örneğin paylaş ve etiketleri düzenle öğelerini kullanmadığım için bunları tutup dışarı bırakıyorum. Bunun yerine buraya sık kullandığım uygulamaların simgelerini koyuyorum. Uygulama simgesini araç çubuğuna koymak için Spotlight'ı açıp Command 1 kısa yolunu kullanıyorum ve istediğim uygulamayı aratıyorum. Daha sonra uygulama simgesini tutup araç çubuğuna yerleştiriyorum. Bu arada destekleyen uygulamalarda klasör içerisinden dosyanızı tutup uygulama simgesinin üzerine bırakınca dosya direkt uygulamayla birlikte açılıyor. Sıradaki ayarımız buradaki arama özelliği ile ilgili. Varsayılan olarak arama tüm Mac içerisinde yapılıyor ama genelde sadece klasör içerisinde arama yapmak istiyoruz. Bunu düzeltmek için Finder ayarlarında ileri düzey sekmesine geçiyoruz. Arama yaparken ayarını o anki klasörü ara olarak değiştiriyoruz. Hazır bu pencereyi açmışken klasörleri en üstte tut ayarını pencerelerde ada göre sıralarken olarak işaretliyorum. Bu sayede ada göre sıralama yaptığımda dosyalar ve klasörler birbirine girmiyor, klasörler en üstte duruyor. Ayrıca üstteki tüm dosya adı uzantılarını göster ayarını açıyorum. Bu sayede tüm dosyaların uzantıları görünür oluyor. Devam edelim. Finder ayarlarında genel sekmesine geçiyoruz. Masaüstünün sürekli temiz görünmesini istediğim için şu öğeleri masaüstünde göster kısmında tüm işaretleri kaldırıyorum. Finder açtığımızda varsayılan haliyle son kullanılanlar açılıyor. Bunu değiştirmek için yeni Finder pencereleri şunu göstersin ayarını istediğimiz bir klasörle değiştiriyoruz. Bu sayede Finder'ı açtığımızda belirlediğimiz klasör açılıyor. Rahatsız olduğum bir durumdan bahsedeyim. Herhangi bir MP3 dosyasını açtığımda gidip Apple Müzik uygulamasıyla açılıyor. Bunu düzeltmek için MP3 uzantılı bir dosyaya sağ tıklayıp açılan menüden bilgi ver seçeneğine tıklıyoruz. Bu pencerede şununla aç kısmını genişletiyoruz. Müzik App seçeneğini QuickTime ile değiştiriyoruz ve tümünü değiştir butonuna tıklıyoruz. Bu sayede tüm MP3 uzantılı dosyaların QuickTime ile açılmasını sağlamış oluyoruz. Diğer dosya uzantıları için de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Ekran ayarlarına gelelim şimdi de. Sistem ayarlarından ekranlar seçeneğine tıklıyoruz. Üst taraftan yerleşik ekrana geçiyoruz. Ekranda daha çok yer kazanmak için bu kısımda daha çok alan seçeneğini seçiyorum. Eğer bu kısım sizde böyle gözükmüyorsa sağ tıklayıp küçük resimleri göster seçeneğini seçebilirsiniz. Bu arada harici monitör kullanıyorsanız ve ekranınız bulanık görünüyorsa sorunu çözmek için şu anda ekranda gördüğünüz videoyu izleyebilirsiniz. Devam edelim. Alt tarafta parlaklığı otomatik olarak ayarla ayarını kapatıyorum. Bu sayede parlaklık sürekli ayarladığım değerde kalıyor. Ayrıca True Tone ayarını da kapatıyorum. Renkler bu şekilde daha güzel görünüyor ama tercih sizin. Spotlight ayarlarına gelelim. Her şeyden önce internet sonuçlarını kapatmak için üst tarafta ilgili içerikleri göster ayarını kapatıyoruz. Spotlight varsayılan haliyle tüm dosyaları ve klasörleri indeksliyor. Bu da arama yaptığınızda hiç alakası olmayan dosyaların gözükmesine neden oluyor. Bunu engellemek için uygulama sonuçları kısmında arama sonuçlarında gözükmesini istemediğimiz uygulamaları kapatıyoruz. Örneğin ipuçları, kitaplar, mail. Ayrıca biraz daha aşağı gittiğimizde sistem sonuçlarını görüyoruz. Burada da iPhone uygulamaları ve klasörleri kapatıyoruz ki Spotlight'ta görünmesinler. Dosyalar kısmında i butonuna tıklıyoruz ve yine burada da aramalarda gözükmesini istemediğimiz belgeler, diğerleri, filmler, müzikler gibi ayarları kapatıyoruz. Arama sonuçlarını temizledik. Sırada kullanmıyorsanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir özellik var. Panodan sonuçlar özelliği. Bu özellik sayesinde kopyaladığınız tüm öğelere Spotlight'tan tekrar erişebilir ve kullanabilirsiniz. Hatta arama da yapabilirsiniz. Özelliği açtıktan sonra yaptığınız geçmiş kopyalamaları görmek için Spotlight'ı Command Space ile açtıktan sonra Command 4 ile pano özelliğinde görebilirsiniz. Spotlight'ı detaylı bir şekilde anlattığım videoyu kanalda bulabilirsiniz. Varsayılan haliyle MacBook pille çalışırken 2 dakika içerisinde uykuya giriyor. Bunu değiştirmek için sol menüden kilitli ekran seçeneğine tıklıyoruz. Üst tarafta pille çalışırken ayarını aslı olarak değiştiriyorum. Ayrıca şarja bağlıyken de uykuya girmesini istemediğim için alttaki ayarı da aslı olarak ayarlıyorum. Pil demişken pil ömrünü uzatmak için %80 şarj sınırını açalım. Bunun için sol taraftan pil seçeneğine tıklıyoruz. Şarj etme kısmında i butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede şarj sınırını %80 olarak ayarlıyoruz ve tamam butonuna tıklıyoruz.
Son olarak eğer Mac'i birden fazla kişi kullanıyorsanız ya da ikinci parmak izini eklemek isterseniz bunun için Touch ID ve parola seçeneğine tıklıyoruz. Bu kısımda parmak izi ekle butonunu kullanarak ikinci parmak izini ekleyebilirsiniz. Evet, ayarlar bu şekildeydi. Tabii ki Mac deneyimini sadece sistem ayarlarıyla sınırlı tutmuyoruz. Doğru uygulamaları seçmek de bir o kadar önemli. Eğer Mac'inizi bir üst seviyeye taşıyacak ve üretkenliğinizi artıracak en iyi üçüncü parti uygulamaları merak ediyorsanız ekranda gördüğünüz Mac uygulamalarını incelediğim oynatma listesine bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.